Gece dondu. Berg'de kışın bile olduğundan daha sert bir soğuktu bu. Ertesi sabah yolu geçerken kaplar rime ile kaplıydı. Tüm korkularım gitmişti ve zihnim beklentiyle yüksüzdü. 5 kalemle yazılmış kelime, umut inşa etmek için küçük bir şey gibi görünüyordu. Ama benim için yeterliydi ve dükkandaki işime oldukça hafif bir kalple devam ettim. İlk yaptığımız şeylerden biri, cephaneliğimizi değerlendirmekti. 5 sporcu Mauser vardı. Ucuz marka. Bir Mauser tabancası, bir Lee Speed karabina ve biraz nikel kaplamalı tabanca. Bir de Japon pompalı tüfeği vardı. Eski bir çekiçli makineli makine, yanımda aldığım silah gibi. İyi miktarda fişek vardı. Bulunamayan, 400 ekspres için dipçik de dahil. Tabancayı cebime koydum ve iyi bir kılıf bıçağı bulana kadar aradım. Eğer dövüş çıkmak mümkündü, kollarıma bakmak daha iyiydi. Bütün sabah un ve şekerin arasında oturdum. Ruhum da aynı derecede sabırla ele geçirilmişti. Batıdan beyaz yoldan hiçbir şey gelmiyordu. Güneş rime eritti. Sinekler dışarı çıktı ve pencereden vızıldadı. Cep kendini yataktan kaldırdı, sert kahve demledi ve tekrar uykusuna daldı. Akşam yemeği vaktiydi ve Wardlow ile sessizce yemek yemeye gittim. Döndüğümde, sanırım bir piponun yanında uyuyakalmışım. Bir sonraki hatırladığım, kapıdaki güneşe uykulu bir şekilde göz kırptığım ve ayak seslerini dinlediğimdi. Öğleden sonranın ölü sessizliğinde bir tozun içinde bir şeyler sürükleniyordu. Kalktım ve dışarı baktım. İşte, gerçekten de oradaydı. Biri yoldan geliyordu. Ama sadece bir kaffirdi. Ve berbat görünen bir nesneydi. Böyle bir anatomi daha önce hiç görmemiştim. Çok yaşlı bir adamdı. Neredeyse 2 kat eğilmiş. Yıpranmış bir gömlek ve kötü bir haki pantolon giymişti. Bir demir tencere ve birkaç eşya kirli bir mendile bağlanmıştı. Muhtemelen bir daça içiyordu. Çünkü korkunç bir şekilde öksürüyor, vücudunu sarsan kasılmalar içinde kıvranıyordu. Böyle şeyler daha önce de görmüştüm. Akrabası olmayan yaşlı, harap bir yerli, onu destekleyecek kimse yok, onu koruyacak kabile yok. Yollarda dolaşıyorlar. Berbat yemeklerini küçük ateşlerinin yanında pişiriyorlar, ta ki bir sabah bir çalının altında sert halde bulunana kadar. Yerli bana Kaffir'de iyi günler yaşattı. Sonra tütün ya da bir avuç un için yalvardı. Nereden geldiğini sordum. Batıdan, Ünküz, dedi. Ve ondan önce güneyden. Bu, eski kemikler için ağır bir yol. Yemek almak için mağazaya girdim. Dışarı çıktığımda ise bir şeyler değişmişti kapıda. Gözlerini yere dikmişti. Ama şimdi yukarı bakıyordu. Ve bu kadar eski bir enkaz için çok parlak gözleri olduğunu düşünüyordum. Geceler soğuk, Ünküz, diye bağırdı. Ve halkım dağılmış, benim de kağım yok. Ağızvocular beni takip ediyor ve Bılsbok'u duyabiliyorum. Bılsbok hakkında ne, diye sordum, irkilerek. Bılsboklar yer değiştiriyor, dedi. Ve yüzüme doğrudan baktı. Peki avcılar nerede, diye sordum. Buradalar ve arkamdalar, dedi İngilizce. Yemeğim için tenceresini uzatırken yavaşça, orta yolda durdu. Ben de takip ettim. İngilizce konuşarak ona Koles adında bir adamı tanıyıp tanımadığını sordum. Ben ondan geliyorum, genç baz. Evin nerede? Ah, okul. Orada arka camdan bir giriş yolu olacak. Açık olmasına dikkat et, çünkü ben orada olacağım yakında. Sonra sesini yükselterek Sesuto dilinde her türlü iyilik için bana dualar okudu. Ve güneşli yolda yürümeye başladı. Volkan gibi öksürüyordu. Heyecanla dükkanı kilitledim ve Bay Wardlow'a gittim. O gün çocuklar okula gelmemişti. Boş oturup sabır oyunu oynuyordu. Kapıyı kilitle, dedim. Ve odama gel. Açıklamalar için eşiğin tam kenarındayız. Yaklaşık 20 dakika içinde arka camın altındaki çalılık açıldı. Kaffir sessizce çıktı. Bana gülümsedi, etrafına bir bakış attı ve çok çevikle eşiğin üzerinden zıpladı. Sonra pencereyi inceledi ve perdeleri çekti. "Dış kapı kapalı mı?" diye sordu. Mükemmel bir İngilizceyle. "Peki, bana biraz sıcak su getir ve sahip olabileceğiniz yedek kıyafetler, Bay Crawford. Gitmem lazım. İndaba'ya başlamadan önce rahat olmalıyım. Bir gece var, yani bol zaman. Ama evi temizle ve kimsenin beni tuvalette rahatsız etmemesine dikkat et. Ben mütevazı bir adamım ve görünüşüm konusunda hassasım. İstediğini ona getirdim ve inanılmaz bir dönüşümü izledim. Paketinden bir şişe çıkardı. Yüzüne ve boynuna biraz sıvı sürdü. Elleri ve siyah rengi kayboldu. Bedenini ve bacaklarını dokunmadan bıraktı
Sadece gardırobumdan gömlek ve pantolonlarla üstlerini örttü. Sonra pullu bir peruk çıkardı. Altında kısa kesimli grizli bir baş ortaya çıktı. 10 dakika içinde, o eski kaffir, 50 yaşında asker görünümlü aktif bir adama dönüşmüştü. Bay Wardlow, sanki bir dirilişe tanıklık etmiş gibi baktı. "Kendimi tanıtayım iyi olur," dedi adam. Susuzluk ve açlıktan biraz rahatlayınca. "Benim adım Arkal. Kaptan James Arkal. Dükkan sahibi Bay Crawford ve okul müdürü Bay Wardlow ile konuşuyorum. Bleo Wildebelstefontein. Bu arada, Bay Peter Jep nerede? Sarhoş mu?" "Ah, evet, bu her zaman onun başarısızlığıydı. Ama yeterlilik birliği onsuz da tamamlanmıştır." Bu sırada gün batımı üzereydi. Ve kulaklarımı eğerek bir şey duyduğumu fark ettim. Davul sesleri. Kaptan Arkal, bunu diğer her şey gibi fark etti. "Davulları dinliyorsun, ama duymayacaksın. O iş burada değil." Bu gece Swaziland'de ve Tonga sınırına kadar ilerlediler. 3 gün daha, eğer sen ve ben, Bay Crawford, ekstra zeki değilsek, onları Durban'da duyacaklar. Lamba yakılana, ateş iyi yanana ve ev kilitlenene kadar geçen süre bitmedi. Sonunda Kaptan Arkal hikayesine başladı. "Öncelikle," dedi, "bildiklerini duymak istiyorum. Koles bana senin hevesli bir adam olduğunu söyledi ve burada bir gizemden haberdar olduğunu. Ona nasıl gözetlendiğini yazdın ama ona dikkat etmemesini söyledim. Sizin işiniz, Bay Crawford, daha acil konularda beklemek. Şimdi, ne olduğunu düşünüyorsun?" Çok kısa sürede konuştum. Kelimelerimi tartarak. Çünkü kendimi bu parlak gözlerin önünde yargılanıyormuş gibi hissettim. "Sanırım bir tür yerli ayaklanma başlamak üzere." "Evet," dedi kuru bir şekilde. "Ve kanıtın casusluk ve davul çalmak. Başka bir şey var mı?" Mahallede birçok 500. B çalışmasının izlerine girdim. Yerlilerin bir miktar elmas stoku var. Onları parça parça satıyorlar. Ve şüphe yok, gelirlerle silah alıyorlar. Başını salladı. "Bu işte kimlerin çalıştığını biliyor musun?" Jap'ı anmak dilimdeydi. Ama verdiğim sözü hatırlayarak sustum. "Birini sayabilirim," dedim. Kendine Henrik diyen küçük sarı Portekizli, ya da Hendrix. Buradan önceki gün geçti. Kaptan Arkal aniden sessiz kahkahalarla doldu. "Fark ettin mi, onunla birlikte giden ve eğer çantalarını taşıyan kaffir. O benim adamlarımdan biri. Henrik, o eğer çantalarında ne olduğunu bilseydi sinirlenirdi. Kıyafetlerimi ve diğer şeyleri içeriyordu. Henriquez'in kendi işi Sprut'teki bir delikte. Bagajını göndermek için kullanışlı bir yol, değil mi? Çantalar benim belirlediğim bir yerde beni bekliyor." Ve yine Kaptan Arkal mizah anlayışını ortaya koydu. Sonra ciddileşti. Kendi muayenesine döndü. "Savaşın süzücüleri elmaslar. Henrik ise bir ayaklanmanın şef ajanı. Güzel. Ama kim liderlik edecek ve yerliler ne için kalkmak üzere? Daha fazla bilmiyorum. Ama bazı tahminler yaptım." "Tahminlerini duyalım," dedi. Piposundan duman halkaları üflerken. "Bence ana itici güç, kendine John diyen büyük bir siyahi papaz." Laputa. Kaptan Arkal neredeyse sandalyesinden fırlayacaktı. "Peki, onu nasıl buldun?" "Çabuk Bay Crawford, bildiklerinizi anlatın. Çünkü bu çok kritik öneme sahip." Baştan başladım. K.A.S. Kirkapple kıyısı. Sonra onu gemide gördüğümden, onunla konuştuğumdan bahsettim. Henriquez'in Bleo Wildebelstefontein'den ve Durban'dan aceleyle ayrılmasından. Kaptan Arkal dikkatle dinledi. Durban'dan bahsedince güldü. "Sen ve ben, neredeyse birbirine değecek çizgilerde koşuyormuşuz gibi görünüyor. Ben de o gece Durban'da Laputa'yı yakaladığımı sanmıştım. Ama çok kendinden emin oldum, ve o kayıp çıktı." Bana döndü. "Biliyor musunuz Bay Crawford, uzun zamandır benden önce doğru yolda mısınız? Onu şeytan tapınışında ne zaman gördüğünüzü söylediniz. 7 yıl önce mi? O zaman Rahip John'u gerçek renkleriyle tanıyan ilk yaşayan insan siz oldunuz. 7 yıl önce bildiğinizi geçen yıl ben öğrendim. İşte benim hikayem bu," dedim. "Ayaklanmanın neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. Ama sana söyleyebileceğim bir şey daha var. Orada kutsal bir yer var, kaffirler için, ve nerede olduğunu buldum." Ona Ruirand'daki maceralarımı kısaca anlattım. Bitirdikten sonra bir süre sessizce sigara içti. "Sende her şey doğru ve sadece doldurma istiyorsun. Ve her şeyi kendin için mi öğrendin?" Koles haklıydı. Zeka eksikliği yok, Bay Crawford. Pek bir iltifat değildi. Ama hayatımda hiç bu kadar memnun olmamıştım.
Bu ince, gri saçlı adam, buruşuk yüzü ve parlak gözleriyle, övgüsünü göstermek için açıkça cömert değildi. Ondan tek bir kelime takdir kazanmış olmanın önemsiz bir şey olmadığını hissettim. "Ve şimdi size hikayemi anlatacağım," dedi Kaptan Arkal. "Uzun bir hikaye ve çok geriye gitmem gerekiyor. Bunu çözmem yıllarımı aldı. Ve unutmayın, hayatım boyunca bu yerli işte çalıştım. Her lehçeyi konuşabiliyorum. Her kabilenin geleneklerini ezbere biliyorum. Güney Afrika'nın, Orta ve Doğu Afrika'nın her milini geçtim. Her iki Matabele Savaşı'nda da bulundum. Ve gazetelere hiç girmeyen birçok başka kavgaya tanıklık ettim. Ne söylüyorsam müjde olarak alın. Çünkü bu, bir gün öğrenilmemiş bir bilgi değil." Biraz nefes aldı ve aniden sordu. "Prester John'u hiç duydun mu? Orta Asya'da yaşayan adam mı?" diye sordum. Çocukken sahip olduğum bir masal kitabından bir anı canlandı. "Hayır, hayır," dedi Bay Wardlaw. "Onun kastettiği, 15. yüzyılda Habeşistan'da hüküm süren kraldır. Hakkında her şeyi okudum. Bir Hristiyandı. Portekizliler onu bulmak için art arda seferler gönderdiler, ama oraya hiç ulaşamadılar. Albuquerque onunla bir ittifak kurmak ve kutsal mezarı ele geçirmek istiyordu." Arkal başını salladı. "İşte onu kastediyorum. Onun hakkında Portekiz efsaneleri dışında pek az şey bilinir. Bir tür Hristiyandı, ama uygulamaları komşularınınki kadar pagandı. Kuşkusuz ki, büyük bir fatih. Onun ve haleflerinin yönetiminde Etiyopya İmparatorluğu Abisinya'nın çok güneyine, büyük göllere kadar genişledi. Bu güç ne kadar sürdü, diye sordum. Hikayenin nereden başladığını merak ederek. Bu, hiçbir bilginin çözemediği bir gizem. Her neyse, merkez otorite güneye kaymaya başladı ve savaşçı kabileler de bu yönde ilerledi. 16. yüzyılın sonunda başlıca yerli güç Zambesi dolaylarındaydı. Mazimba ve Makaranga, Göl Niassa mahallesinden inmişti. Manicle'ında güçlü bir krallık vardı. İşte Portekizlilerin çok düşündüğü Monomotapa buydu. Wardlaw hevesle başını salladı. Hikaye, bildiği yere iniyordu. Hatırlanması gereken şey, tüm bu küçük imparatorlukların kendilerini Prester John'un halefleri olarak gördüğüdür. Bunu öğrenmem uzun sürdü. Avrupa'nın en iyi kütüphanelerinde günlerce bunun için vakit geçirdim. Hepsi bir zamanlar kuzeyde büyük bir krala, ona yaklaşık 20 farklı isimle hitap ediyorlardı. Hristiyanlığını unutmuşlardı. Ama onun bir fatih olduğunu hatırlıyorlardı. Kısaca söylemek gerekirse, Monomotapa zamanla yok oldu. Ve taze kabileler kuzeyden inip Natal ve Cape'e kadar ilerledi. Zulular ilk kez böyle ortaya çıktı. Yanlarında şu hikayeyi getirdiler, Prester John. Ama bu zamana kadar tarihsel bir anı olmaktan çıkmış ve dini bir tarikata dönüşmüştü. Büyük bir güce tapıyorlardı. O güç, kendi ataları olan ve Zulu dilinde Unkulankulu diye çağrılan varlıktı. İnanç 50 farklı biçimde sapkındı. Ama temeli şuydu, Unkulankulu kabilenin babasıydı ve ruh olarak hayattaydı. Onları gözetliyordu. Yanlarında sadece bir inanç değil, daha fazlasını getirdiler. Bir fetiş, Mazimba, Angoni ve Makaranga yoluyla Prester John'dan türemişti. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama her zaman o an liderliği elinde tutan kabilenin elindeydi. 16. yüzyılın büyük yerli savaşları. Portekizli tarihçilerde okuyabileceğiniz bu olaylar, toprak için değildi. Liderlik içindi ve esas olarak bu fetişin sahibi olmak için. Zulu ordusu onu da yanlarında yıkıp götürdü. Ona Ndh Londlo diyorlardı, yani büyük yılan. Ama sanırım gerçek bir yılan değildi. Yılan onların totemiydi ve doğal olarak en kutsal mülklerini ondan sonra çağırırlardı. Şimdi sana az kişinin bildiği bir şey söyleyeceğim. Çaka'yı duydunuz. Geçen yüzyılın başlarında bir tür siyah Napolyon gibiydi. Zulu halkını Güney Afrika'nın en büyük gücü haline getirdi. Yaklaşık 2 milyon ruhu katlederek. Neyse, fetih onundaydı ve zaferlerini ona borçlu olduğuna inanılıyordu. Mosilikatse onu çalmaya çalıştı ve bu yüzden Matabele'nda kaçmak zorunda kaldı. Ama Çaka ile bu yok oldu. Dinga'ını da bulamadı. Panda da. Cetuvio ise ülkenin her köşesini aradı ama bulamadı. Yok olmuştu ve bununla birlikte bir Kaffir imparatorluğu şansı da. Kaptan Arkal piposunu yakmak için kalktı. Yüzünün ciddi olduğunu fark ettim. Bu ipliği bize eğlencemiz için anlatmıyordu. Prester John ve cazibesi bu kadar, dedi. Şimdi ise tarih farklı bir noktada. Burada yükselmelere rağmen ve ara sıra kavgalar olmasına rağmen, Kaffirler neredeyse yarım yüzyıldır sessiz kaldılar.
Bu bizim için bir saygı değil. Onların birçok şikayeti vardı ve biz, onları atalarımız kadar anlamaya bile yaklaşamadık. Ama dağınık ve bölünmüşler. Topraklarına büyük beyaz yerleşim kazıklarını sürdük. Ve silahlarını aldık. Yine de, bizden 6 kat fazlalar. Ve uzun hafızaları var, düşünceli bir adam barışın ne kadar süreceğini merak edebilir. Kendime sık sık bu soruyu sordum. Ve son zamana kadar şu cevabı verdim. Doğru otoriteye sahip bir lider bulamadıkları için sonsuza dek. Ama 1-2 yıl önce fikrimi değiştirmeye başladım. Benim işim, yerliler arasında baş istihbarat subayı olarak görev yapmak. Bir gün, meraklı birinin izine düştüm. Hristiyan bir papaz olarak Laputa adıyla Durban'dan Zambesi'ye, gezici bir vaiz olarak gidiyordu. Büyük bir etki bıraktığını gördüm. Ama konuştuğum kişiler onun hakkında çok fazla şey söylemekten çekiniyordu. Kısa sürede, müjdeden daha fazlasını vaaz ettiğini fark ettim. Onun sözü şuydu, Afrika için Afrikalılar. Ve en önemli argümanı şuydu, yerlilerin geçmişte büyük bir imparatorluğu vardı ve belki yeniden büyük bir imparatorluğa sahip olabilirlerdi. Prester John hikayesini kendi nakışlarıyla anlatırdı. Çünkü Prester John, onun için iyi bir argümandı. Hem Hristiyan, hem de büyük bir hükümdardı. Yıllardır Güney Afrika'da bu tür konuşmalar boldu. Özellikle Hristiyan kafirler arasında. Buna, Etiyopyalık, deniyor. Amerikan zencileri başhavarilerdir. Ben her zaman bunun tamamen zararsız olduğunu düşünmüştüm. Ama kısa sürede Laputa'nın, Amerika'dan eğitim almış gevşek biri olmadığını anladım. Ve onu izlemeye başladım. Onu ilk kez Londra'da bir canlandırma toplantısında gördüm. Orada harika bir başarı elde etmişti. Gelip ruhumdan bahsetti. Ama ben yere düşünce Zulu'ya geçti. Bir sonraki karşılaşmam Alt Limpopo'daydı. Onu bir tekneden vurmaya çalışmanın zevkini yaşadım. Kaptan Arkal piposunu ağzına kapattı ve anıya güldü. Birinci 500. B çetesine bağlanmıştım ve aralarında bir vaiz bulduğumda şaşırdım. Ama Rahip John benim için fazlaydı. Timsahları ve kenardaki kamış yatağına su altında yüzerek geçmeyi başardı. Ama bu benim için değerli bir deneyimdi. Çünkü bana bir ipucu verdi. Onu sonra Cape Town'daki bir misyoner konferansında gördüm, ardından Londra'daki Coğrafya Derneği toplantısında. Orada uzun bir sohbet ettik. İtibarım eve kadar gelmez ve o beni, misyonlara ilgi duyan İngiliz bir yayıncı sanıyordu. Kimliğini bağlayacak hiçbir kanıtım yoktu. Ayrıca gerçek oyununun daha büyük bir şey olduğunu hayal ediyordum. Bu yüzden sadece bekledim ve izledim. Dosyasına ulaşmak için elimden geleni yaptım. Kolay değildi. Ama birkaç şey öğrendim. Amerika'da eğitim görmüştü ve iyi eğitim almıştı. Çünkü adam iyi bir bilgindi. Büyük bir okuyucu ve en iyi doğal konuşmacılardan biriydi. Zulu kanından olduğu hiç şüphe yoktu. Ama ailesinden hiçbir iz alamadım. Soylu olmalı, çünkü öyle güzel bir adamdı. Çok kısa süre sonra, medeni dünyaya yaptığı gezilerin peşinden gitmenin işe yaramadığını fark ettim. Orada sadece eğitimli bir kafirdi. Misyoner derneklerinin harika bir evcil hayvanı ve kilise toplantılarında favori bir konuşmacıydı. Mavi kitaplarda yerlilerin işleri hakkında verdiği kanıtları bulabilirsiniz. Ve evdeki birçok milletvekili onun muhabirleriydi. O tarafı bir kenara bıraktım. Arka bahçede, yani evangelizasyon turlarında, onu takip etmeye karar verdim. 6 ay boyunca ona bir sülük gibi yapıştım. Kılık değiştirmede oldukça iyiyimdir. Konuşurken kalabalığın kenarında çömelmiş yaşlı kafirin kim olduğunu asla bilmedi. Ya da ona, efendim, diye seslenip arabasını süren yarı kastı. Garip maceralarım oldu. Ama bunlar bekleyebilir. Özet olarak, 6 ay sonra saçım beyazlamıştı. Ne istediği gözlerinden parlıyordu. Hristiyanlığı kalabalıklara anlattı. Ama Undunalara farklı bir hikaye anlattı. Kaptan Arkal kendine bir içki aldı. O hikayenin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bay Crawford. Dolunay'da, siyah horoz kanlandığında. Rahip John Hristiyanlığını unutmuştu. Mazimba serisiyle Zambesi'nin aşağısında 400 yıl gerideydi. Onlara anlattı ve onlar da inandı. O, Unkulankulu'nun, Prester John'un enkarne ruhunun bedeniydi. Onlara Afrika ırkını fetih ve imparatorluğa götürmek için orada olduğunu söyledi. Evet, ve daha fazlasını söyledi. Çünkü büyük yılanın kendisini, Prester John'dan türeme tasma kolyeyi, elinde tuttuğunu ya da tuttuğunu iddia ettiğini söyledi. İkimiz de konuştuk. Bu haberi bilgi zincirimize oturtmakla o kadar meşguldük ki.
Kaptan Arkal devam etti. Artık amacını bildiğim için, hazırlıklarını öğrenmeye karar verdim. Çok geçmeden, Zambesi'den Cape'e kadar uzanan güçlü bir organizasyon buldum. Büyük kabileler boyunlarına kadar komploya dahildi. Her türlü küçük tarikat aldatılmıştı. Kabile konseylerine oturdum. Kan kardeşi olarak yemin ettim. Gizli şifreyi kullandım ve garip yerlerde bilgi edindim. Tehlikeli bir oyundu. Maceralarım oldu. Ama bilgimle güvenle çıktım. İlk öğrendiğim şey, kabileler arasında bir yerde büyük bir servet olduğuydu. Bunların çoğu, işçilerin madenlerden çaldığı ve şeflerin el koyduğu elmaslardaydı. Neredeyse her kabilede gizli sandık vardı. Ve arkadaşımız Laputa hepsinden faydalanıyordu. Elmasları madeni paraya dönüştürmekte zorlanıyordu ve 500. B'yi büyük ölçekte başlatmak zorundaydı. Arkadaşın Henrik bunun baş ajanıydı. Ama Mozambik'te, Johannesburg'da ve Londra'da başkaları da vardı. Listede hepsi var, parayla silahlar ve mühimmat satın alındı. Bu ticaret bir süredir gelişiyor. Çoğunlukla Portekiz toprakları üzerinden karayoluyla geliyordu. Johannesburg depoları, içerikleri faturayla örtüşmüyor. Hükümetlerin buna neden izin verdiğini soruyorsunuz. Ve sorabilirsiniz. Hepsi uyuyordu. Yerlilerden tehlike hayal bile etmiyorlardı. Portekiz tarafını kontrol etmek de zordu. Laputa bizim zayıflığımızı gördü ve her şeyi ona koydu. İlk planım Laputa'yı topuklarından tutmaktı. Ama hiçbir hükümet bu bilgilerle harekete geçmedi. Adam evdeki halkın desteğiyle güçlü bir şekilde korunuyordu. Güney Afrika daha önce keyfi tutuklamalarla parmaklarını yakmıştı. Ona kimlik takmaya çalıştım ama kanıtlarımı çok geç aldım. Durban'da neredeyse yakalıyordum ama kaçtı. Bana bir saniye bile şans vermedi. 5 aydır o ve Henrik sakin duruyorlar. Çünkü plan çok olgunlaşıyordu. Onları Zulu'ndan Gazaland'a kadar takip ediyorum. Tren hazır ve sadece bir eşleşme bekliyor. 1 aydır onun üzerinden hiç 5 saatten fazla geride kalmadım. Ve eğer o kendi trenini bıraktıysa, ben de kendi trenimi bıraktım. Arkal'un kaprisli, mizahi yüzü sertleşmişti. Gözlerinde güçlü bir amacın ışığı vardı. Onu görmek beni rahatlattı. Hikayesine rağmen, ama ne umabilir ki, diye sordum. Güney Afrika'nın tüm kafirlerini uyandırsa bile yenilirdi. Onun eğitimli bir adam olduğunu söylüyorsun. Uzun vadede şansı olmadığını bilmesi lazım. Onun eğitimli biri olduğunu söyledim. Ama aynı zamanda bir kafir. İlk aşamayı görebiliyor, belki ikinciyi de. Ama daha fazlasını değil. İşte bu yerli zihniyet. Eğer böyle olmasaydı, şansımız çok daha kötü olurdu. Planın olgunlaştığını söylüyorsun, dedim. Ne kadar olgun? Arkal saate baktı. Yarım saat içinde Laputa, Mpefu ile olacak. Orada geceyi geçirecek. Yarın sabah Yumvelos'un yanına gidip Henrik ile buluşacak. Yarın akşam toplantı başlar. Bir soru, dedim. Laputa ne kadar büyük bir adam? Kafirlerin şimdiye kadar ürettiği en büyük şey. Sana söylüyorum, benim görüşüme göre büyük bir dahi. Eğer beyaz olsaydı, belki ikinci bir Napolyon olabilirdi. Doğuştan bir insan lideri ve aslan kadar cesur. Gerekirse yapmayacağı bir kötülük yok. Ama ona bir alçak demem. Evet, şaşırmış görünebilirsiniz, siz iki pragmatik İskoç. Ama tabiri caizse, aylarca adamla yaşadım. Ve içinde bir zariflik ve soyluluk vardı. Korkunç bir düşman olurdu. Ama adil bir düşman. Onun kalbi bir şairin ve bir kralın kalbi. Ve Tanrı'nın laneti. Çünkü o Ham'ın çocuğu. Umarım 1-2 gün içinde onu köpek gibi vurabilirim. Ama büyüklüğüne tanıklık ettiğim için memnunum. Eğer ayaklanma yarın başlarsa, dedim, planlarından herhangi bir şey biliyor musun? Masadan bir harita aldı ve açtı. İlk buluşma noktası Sikitola'nın yakınlarında. Sonra güneye hareket ederler, birlikleri toplarlar. Ve son konsantrasyon, Amsterdam yakınlarındaki Yüksekveld'de olacak. Swaziler ve Zulular için uygun bir yer. Bundan sonra hiçbir şey bilmiyorum. Ama Berg'in tüm hattı boyunca yerel yoğunlaşmalar var. Meşanıl'ından Basutoğlu'nda. Şimdi, buraya bak. Amsterdam'a ulaşmak için Delagoa Körfezi demiryolunu geçmeleri gerekiyor. Ama geçmelerine izin verilmeyecek. Oraya ulaşırlarsa, dağılmış olacaklar. Sana dediğim gibi, ben de trenimi kurdum. Berg'in yamaçları boyunca polis hazır. Yerli bölge izleniyor ve sınır çiftçileri komando görevine giriyor. Delagoa Körfezi ve Natal hatlarında düzenli birlikler var. Ve saha telgraf sistemi kuruldu, bu da herhangi bir noktaya daha fazla asker çağırabileceğimiz anlamına geliyor.
Her şey gizli tutuldu. Çünkü hala karanlıktayız. Gazete halkı hiçbir şey bilmiyor. Ama 2 gün içinde Güney Afrika'daki her beyaz hane panik içinde olacak. Yanılmayın, Bay Crawford. Bu karanlık bir iş. Laputa ve adamlarını ezeceğiz. Ama şiddetli bir dövüş olacak ve çok iyi kan dökülecek. Ayrıca, ülkeyi yarım yüzyıl daha geriye atacak. Keşke kafasına soğuk bir kurşun sıkacak kadar cesareti olan biri olsaydı. Ama yapamadım, bu çok fazla cinayet gibiydi. Ve belki, şimdi artık şansım kalmadı. Beni şaşırtan bir şey var, dedim. Laputa'nın buraya gelmesine neden izin veriyorsun? Neden Zululand ile başlamıyor? Tanrı bilir. Kesinlikle bir mantığı var. Çünkü sebepsiz hiçbir şey yapmaz. Yarın öğrenebiliriz. Ama Kaptan Arkal konuşurken, gerçek sebep aniden aklıma geldi. Laputa, Prester John'un boynuna asılan büyük yılanı almak zorundaydı. Liderlik prestiji için. Görünüşe göre henüz almamıştı, yoksa Arkal bilirdi. Bu mahalleden başladı. Çünkü fetiş bir yerde buradaydı. Tahminimin doğru olduğuna inandım. Ama kendi tavsiyemi tuttum. Yarın Laputa ve Henrik muhtemelen Yumvelos'taki yeni dükkanınızda buluşacaklar, Bay Crawford. Ve böylece top başlıyor. Kararım aniden alındı. Sanırım, dedim, toplantıda bulunmam daha iyi olur. Sıkı bir temsilci olarak. Kaptan Arkal bana baktı ve güldü. Ben de gitmeyi düşünmüştüm, dedi. O zaman kesin ölüme gidiyorsun. İstediğin gibi kılık değiştir. Onları mağazada tutamam. Ben sıradan işimle oradayım ve onlar asla şüphelenmez. Haber almak gerekiyorsa, gitmesi gereken kişi benim. 1 dakika kadar bana sabit bir şekilde baktı. Bunun o kadar da kötü bir fikir olmadığından emin değilim. Ben Berg'de daha iyi çalışırdım. Ve dediğin gibi, hiçbir şey duyma şansım çok az. Cesur bir adamsınız, Bay Crawford. Riskin oldukça yüksek olduğunu anlıyorsunuz sanırım. Sanırım anlıyorum. Ama bu işin içindeyim, en iyisi görmek. Ayrıca, arkadaşımız Laputa ile eski bir hesabım var. İyi ve iyi, dedi Kaptan Arkal. O zaman sandalyeni masaya çek. Ve sana adamlarımın durumunu açıklayayım. Söylemeliyim ki, çoğu kabilede sadık yerliler maaşımda ve erkenden zeka alabilirim. Telepatilerine ulaşamayız. Ama yeni tür bir saha telgrafı o kadar da kötü değil ve belki biraz daha güvenilir. Gece yarısına kadar haritalara dikkatlice baktık. Bazı detaylar zihnime kazındı. Sonra yatağa gittik. Derin bir uykuya daldık. Bay Wardlow bile. Garip bir şeydi bu. Korku, en kötüsünü bildiğimizde ve yanımızda savaşçı bir adam varken, kaybolup gitmişti. Bir zamanlar çocukken orduya gitmeyi içtenlikle arzulamıştım. Ve büyük bir general olmayı ummuştum. Kendimi daha iyi tanıdığıma göre, bir generalin işinde çok iyi olamayacağımı anlıyorum. Yalnızlığı, sorumluluğun yalnızlığını kaçırırdım. Ama sanırım subaltern komutasında iyi bir iş çıkarırdım. Çünkü emirleri yerine getirme konusunda büyük bir fikrim vardı. Ve sadece itaat eyleminde belli bir coşku taşırdım. 3 gün önce yalnız olduğum için bir kedi yavrusu kadar gergin olmuştum. Bir sonraki adımı belirlemek, tamamen bana kalmıştı. Ama şimdi büyük bir savunma makinesinin içindeki küçük bir tekerleğiydim. Ve gerginliğim gitmiş gibiydi. Bağlandığım görevin risklerle dolu olduğunu biliyordum. Ama şaşırtıcı bir şekilde, korku hissetmiyordum. Gerçekten de, büyük bir keşif planlamış cumartesi tatilindeki bir çocuk gibi hissediyordum. Sadece bir şeye üzülüyordum. Tam DYKE benimle bu eğlenceyi görmeye gitmemişti. O sadık ruhun şimdi denizlerin bir yerinde olduğunu düşünmek, yoldaşlığına duyduğum özlemi kabartıyordu. Tıraş olurken, bir daha tıraş olup olmayacağımı merak ettim. Ama bu düşünce bana hiç titreme vermedi. Hayatımda ilk kez, kumarbazın macerası içindeydim. İşim, Yumvelos'a sıradan işim gibi gitmekti. Ve mümkünse akşam, Mart planından bir şeyler öğrenmekti. Soru şuydu, kaçmakta zorlanırsam. Arkal'a nasıl haber gönderecektim? Bu ikimizi de önce şaşırttı. Sonra Colin'i düşündüm. Köpeği eve gitmeye alıştırmıştım. Eskiden avlanırken çoğu zaman bir kralı ziyaret etme fırsatım olurdu ve orada baş belası olurdu. Buna göre, Colin'i yanıma almaya ve başım belaya girerse haber göndermeye karar verdim. Laputa'nın hazırlıklarımız hakkında bilgisi olup olmadığını sordum. Arkal ise pek şüphelenmediğini söyledi. Polis ve komandolar çok gizli tutuluyordu. Üstelik yüksek çeşitlilikte ve kabilelerden uzakta hareket ediyorlardı. Yerliler, dedi bana, beyaz adamın izci işinde bizim kadar iyi değil. Çünkü yaptıklarımızın anlamını anlamıyorlardı.
Öte yandan, kendi yerli izcileri Laputa'ya Kaffir hareketleri hakkında oldukça doğru haberler getiriyordu. Ovadaki tüm çalılık araziler yakından izleniyordu. Kimsenin bir şekilde geçmesi mümkün değildi. Ama aynı zamanda, dükkan sahibinin bir istisna olabileceğini düşünüyordu. Çünkü varlığım şüphe yaratmazdı. Bana neredeyse son olarak söylediği şu oldu: oyunun umutsuz olduğunu görürsem, cehenneme geri dönmeliyim. Her halükarda, haber gelir gelmez ayrılıyorum. Yürüyüş başladığında oradaysan, dedi, kesin olarak boğazını keserler. Berg'deki çeşitli polis yazılarını zihnimde net bir şekilde belirledim. Böylece Bleauwilde-Belstefontein yolunun kapatılması gerektiğinde nereye gitmem gerektiğini biliyordum. Arkal ve Wardlow'a hafif bir kalple veda ettim. Ama okul müdürü çöktü ve daha iyi düşünmemi istedi. Kanyona geri dönerken atların ayak sesini duydum. Döndüğümde, beyaz binicilerin Dork'ta atından indiğini gördüm. Her neyse, ülkeyi arkamda iyi korunan bırakıyordum. Kışın ortasında güzel bir sabahtı. Dik tepe yolunda atımla yürürken moralim çok iyiydi. Colin yanımda koşuyordu. Bir ay önce aynı yolculuğu kafamda hiçbir şüphe olmadan yapacaktım. Hollandalı arkadaşlarımı düşündüm. Şimdi sığırlarıyla birlikte ovalarda çok uzakta. Büyük tehlikeyi biliyor muydular acaba? Tüm vadinin çok aşağısında insan varlığına dair hiçbir işaret görmedim. Av kuşları çalılıklardan dalga geçti. Mavi renkli bir beyaz Bergh'in çifti yukarıda daire çiziyordu. Ve hoş bir yoldaşım vardı. Kavga eden nehir. Bir kez attan inip içtim. Ve o yeşil çiçek ve eğrelti otu mekanında, keskin bir aptallık hissi sarıp sarmaladı beni. Birbirimizin boğazına giden sefil insan yaratıklarıydık biz. Ve Tanrı'nın bu kadar güzel bir yer yaptığı iyi toprağı öfkelendiriyorduk. Yumvelos'a kısa bir yol seçmiştim. Sikitola'nın kralının çevresinden kaçınarak. Nehir vadiden çıktığında onu geçtim ve çalılığa girdim. Çok uzağa gitmemiştim ki, garip şeyler olduğunu fark ettim. Bir hafta önce Berg'deki orman gibiydi. Birçok insanın ormanda hareket ettiğini izledim. Ara sıra onlardan bir anlık görüntü. İlk düşüncem durdurulmam gerektiğiydi. Ama kısa sürede, bu insanların kendi işleri olduğu ve beni ilgilendirmedikleri anlaşıldı. İzlendiğimin farkındaydım. Ama çalılar beni izlemek için orada değildi. Bir süre moralimi korudum. Ama saatler geçtikçe, aynı tuhaflıkla etrafımda ileri geri acele ederken sinirlerim bozulmaya başladı. Haftalarca Bleauwilde-Belstefontein'deki casusluk beni germişti. Bu insanlar görünüşe göre beni kastetmemişti. Bana zaman ayırmıyorlardı. Ama ilerleme hissi, etrafında uçurumların olduğu karanlık bir gecede yürümek gibiydi. Omuz kemiklerim arasında garip titremeler hissettim. Bir mızrak bekliyordum sanki. Tepede büyük bir mavi gökyüzü ve kavurucu bir güneş vardı. Yol önümde çalılık duvarların arasında açık bir şekilde uzanıyordu. Ama benim için gece yarısıydı bu. Şüphe ve bilinmeyen tehlikelerle dolu bir gece yarısı. İçtenlikle, hiç gelmemiş olmayı dilemeye başladım. Takuya adında, çimenli bir açıklıkta öğle yemeği için durdum. Büyük bir taşın altından küçük bir su kaynağı sızıyor, sonra kumda kayboluyordu. Burada oturup yarım saat sigara içtim. Ne olacağını merak ederek. Hava çok sessizdi. Ama 100 yard içinde bir yerde hışırtı duyabiliyordum. Gizli insanlar kendi amaçlarıyla meşguldü. Sikitola'nın yolunu seçmediğim için pişman oldum. Kralların nasıl göründüğünü görseydim. Şimdi boş olmalılar. Çünkü gençler çoktan bir göreve çıkmıştı. O kadar gergin oldum ki, cüzdanımı aldım ve anneme bazı mesajlar yazdım. Vücudumu bulan kimseye iletmesini rica ettim. Sonra, çocukça davrandığım için biraz utanarak kendimi topladım. Ve yeniden bindim. Öğleden sonra 3 civarında alçak bir çalılık sırtından geçtim. Mağazanın dalgalı demir çatısı ve Labongo'dan gelen su parıltısı görünüyordu. Bu manzara beni cesaretlendirdi. Her neyse, huzursuz edici yolculuğun sonu demekti bu. Burada çalılık biraz büyüklükte ağaçlara dönüşmüştü. Sırtı terk edince yol biraz kalın bir gölgeye girdi. Bir an için çalılıktaki insanları unutmuştum. Ve bir adam çalılıktan çıkınca, ben de kalktım bir at. Uzun boylu bir yerliydi. Gururla kendini taşıyordu. Bana bir bakış attıktan sonra yanımda dolaşıyordu. Garip kıyafetler giymişti. Bir tür keten tunikle belinde leopar derisinden bir kilt. Böyle bir adamda Tinko arardım. Ama bunun yerine bir yığın saçı vardı. Kaffir yünü gibi değil, uzun ve kıvrımlı. Yüze hazırlıklı olmalıydım. Ama onu görünce, aniden damarlarımda korku aktığını hissettim. Çünkü kıvrımlı burun,
Derin parıltılı gözler ve Kirkcapel kıyısındaki düşmanımın acımasız dudakları vardı önümde. Colin derinden şüpheleniyordu. Topuklarının ardından hırladı. Ama asla başını çevirmedi. Gün sıcak, baba, dedim Coffers. Uzağa gidiyor musun? Adımını yavaşlattı. Dirseğime kadar geldi. Ama kısa bir mesafede, Baz, dedi İngilizce. Oradaki mağazaya gidiyorum. O zaman hoş geldiniz, dedim. Çünkü ben dükkan sahibiyim. Burada çok az şey bulacaksınız. Yeni inşa edilmiş ve henüz stoklanmamış. Ben de oraya bakamaya geldim. Yüzünü bana çevirdi. Bu kötü haber. Yiyecek ve içecek umuyordum. Uzak yolculuklar yaptım ve soğuk gecelerde başımı koyacak bir yer arıyorum. Baz bana bir tuvalette gece uyumasına izin verir mi? Bu zamana kadar cesaretimi toplamıştım. Ve elimdeki rolü oynamaya kararlıydım. İstekle, dedim. Depoda uyuyabilirsiniz. Yatak için torbalar bulacaksınız ve yer soğuk gecede yeterince rahattır. Bana hiç Coffeur'de görmediğim bir ciddiyetle teşekkür etti. Gözüm onun muhteşem oranlarına takıldı. Hayranlıkta her şeyi unutmuştum. Bakanın kıyafetlerinde sadece ağır yapılı bir yerli gibi görünüyordu. Ama şimdi vahşi elbisesiyle ne kadar soylu bir figür olduğunu görüyordum. Muhtemelen en az 6,5 feet boyundaydı. Ama göğsü çok derin, omuzları öyle bir büyüklükteydi ki boyuna dikkat etmeden. Elini eğerimin üzerine koydu. Ve o elin ne kadar ince ve zarif olduğunu fark ettim, daha çok yüksek soylu bir kadının eline benziyor, bir adamın değil. Garip bir şekilde, bu bana belli bir özgüven verdi. Boğazımı keseceğini sanmıyorum, dedim kendi kendime. Senin oyunun, sıradan cinayet için çok büyük bir şey. Yumvelos'taki dükkan, bıraktığım gibi duruyordu. Şombok, hala pencere pervazında yatıyordu. Kapıyı açtım. Boğucu bir yeni boya kokusu beni karşıladı. İçeride sadece sandalyeler ve banklar vardı. Bir köşede ise bir önceki ziyarette bıraktığım tencereler ve tavalar. Dolabı açtım, birkaç mağazadan çıktım. Pencereleri açtım. Yan yatak odasına geçip karoşumu kartelin üstüne attım. Kartel yatak görevini yapacaktı. Sonra dışarı çıktım. Laputa'yı güneşin altında sabırla dururken buldum. Ona uyuyabileceğini söylediğim tuvaleti gösterdim. Mağazanın en büyük odasıydı. Ama tamamen döşemesizdi. Bir yığın fıçı ve paketleme kutusu köşede duruyordu. Ve yatak yapacak kadar torba vardı. Çay yapacağım, dedim. Eğer uzak yoldan geldiyseniz, bir kupa ister misiniz? Teşekkür etti. Ben de ızgarada ateş yakıp çaydanlığı kaynattım. Sonra masaya bisküviler, sardalya ve bir teneke reçel koydum. Şimdi aptal rolünü oynamam gerekiyordu. Ve sanırım bir parça kazandım. Bugün konuştuklarımı düşününce utanıyorum. Önce onu karşımda sandalyeye oturttum, ülkedeki hiçbir beyaz adamın yapmayacağı bir şey. Sonra ona sevgiyle yerlileri sevdiğimi söyledim. İyi insanlar olduklarını, etraftaki kirli beyazlardan daha iyi adamlar olduklarını. İngiltere'den yeni geldiğimi açıkladım. Beyaz ya da renkli tüm insanlar için eşit haklara inandığımı. Tanrım affetsin. Sanırım Afrika'nın bir gün hak sahibi sahiplerine geri döneceği günü görmeyi umduğumu söyledim. Beni ifadesiz bir yüzle duydu. Ciddi gözleri her çizgimi inceliyordu. Eklemem gerekir ki, bol bir yemek hazırladı. Ve benim demlememden 3 fincan sert çay içti. Ona bir pro verdim. Ve ben sürekli gevezelik ettim. Beni yarı akıllı sanmış olmalı. Ve uzun zamandır ben de aynı görüşteyim. Ona burada geceyi geçireceğimi, sabah Bleauwilde-Bestefontaine'e döneceğimi söyledim. Zamanla, söylediklerime dikkat etmeyi bıraktığını görüyordum. Açıkça kafasında aptal olarak yer etmiştim. Onun yerine, kapıda göz kırparak yatan Colin'e bakmaya devam etti. Bir gözü temkinli yabancıya doğru eğilmişti. "Güzel bir köpeğin var," diye gözlemledi. "Evet," diye son bir yalan söyledim. "Bakması güzel, ama içinde hiç cesaret yok. Bir kraldan gelen herhangi bir melez onu geri çevirebilir. Üstelik doğuştan aptal, eve dönemiyor. Onu satmak istiyorum." Laputa ayağa kalktı. Gözü köpeğin sırtına takılmıştı. Yalanı gördüğünü anlıyordum. Bana katılmadığını söyledi. "Yemekler hoş karşılandı, Baz," dedi. "Beni dinlersen, misafirperverliğine tavsiyeyle karşılık verebilirim. Burada yabancısın. Sorun çıkabilir. Bilge bir şekilde Berg'e dönmek yerinde olur." "Ne demek istediğini anlamıyorum," dedim. Neşeli bir aptallık havasıyla. "Ama sabah ilk işte Berg'e dönüyorum zaten. Bu kokan ovalardan nefret ediyorum. Bu gece gitmek akıllıcaydı," dedi. Sesinde hafif tehditkar bir ton vardı. "Yapamam," dedim.
Ve saçma bir müzikol korosunu söylemeye başladım. Ev gibi bir yer yok. Ama karanlıkta eve gitmekten korkuyorum. Laputa omuzlarını silkti. Huysuz Colin'in üzerinden geçti ve dışarı çıktı. 2 dakika sonra, kaybolmuştu. Bir sandalyeye oturdum ve düşüncelerimi toplamaya çalıştım. Laputa gitmişti. Ve er ya da geç Henrik ile geri dönecekti. Sabaha kadar hayatta kalacaksam, ikisinin de beni zararsız bulması gerekiyordu. Laputa muhtemelen o görüşteydi. Ama Henrik beni tanırdı. Ve o sarı yaramazın karakterimi araştırmasını hiç istemiyordum. Tek bir yol vardı. Çok sarhoş görünmeliyim. Mağazada bir damla içki yoktu. Ama yarısı metilen alkolle dolu eski bir viski şişesi buldum. Bununla kötü viski atmosferi yaratabilirdim. Geri kalanı için ise, oyuncu olarak az yeteneklerime güvenmem gerekiyordu. Şüpheden kaçmış olursam, Laputa ve Henrik tuvalette buluşacaktı. Ve onları duymak için bir yol bulmam gerekiyordu. Burada oldukça şaşkındım. Tuvalette çatıdan başka pencere yoktu. Ve kapısı kilitliydi. İçerideki fıçıların arasına saklanabilirdim. Ama konferans başlamadan önce beni arayacaklardı. Ve binanın diğer ucunda güvende olmamı sağladıktan sonra tuvalete gireceklerdi. Birden aklıma geldi. Mağazanın altına inşa ettiğimiz bodrum. Tezgahın arkasındaki bir tuzak kapısıyla bir giriş vardı. Bir diğeri ise tuvalette açılıyordu. Detayları unutmuştum, ama umarım ikinci kapı da fıçıların altındaydı. Dış kapıyı kapattım. Tuzağı kaldırdım ve kasaya girdim. Zemin kabaca yeşil tuğlalarla kaplıydı. Maç üstüne maç yaktım, diğer uca sürünerek kapıyı kaldırmaya çalıştım. Kıpırdamıyordu. Fıçıların üstünde olduğunu tahmin ettim. Tuvalete döndüm. Ve gerçekten de, köşede ağır bir çanta duruyordu. Onu biraz açık bıraktım. Duymamı sağlayacak kadar. Ve her şeyi düzenledim. Dış tuvaletin zemininden bakan kimsenin varlığımı tahmin edemeyeceği şekilde. Aklıma geldi ki komplocular koltuk almak isteyecek. Bu yüzden 2 kutuyu yığının kenarına koydum. Böylece içerideki tarafta oturmaya yöneleceklerdi. Bunu bitirince, mağazaya geri döndüm ve kendimi hazırlamaya başladım. Bodrum beni oldukça kirletmişti. Üzerime yeni lekeler ekledim. Saçlarım biraz uzamıştı. Ellerimi üzerinden geçirip dikene diktim. Sonra metillenmiş ruhları en çok kokan yerlere yerleştirdim. Biraz yere yaktım, biraz tezgahın üstüne döktüm, ellerimin üzerine damlattım. 5 dakika içinde oda bir şebihin gibi kokuyordu. Gömlekimin yakasını gevşettim. Saatimin kapağında kendime baktım. Cumartesi gecesi polis hücresine kredi verecek bir sefaletti bu. Bu sırada güneş batmıştı. Ama ışık yakmamak daha iyiydi. Dolunay gecesiydi. Sanırım Laputa bu yüzden seçmişti. 1-2 saat içinde dünya o hayalet ışıltısıyla aydınlanacaktı. Dakikalar geçerken tezgahın üzerine oturdum. Ve itiraf ediyorum, beklemek cesaretimi çok zorladı. En kötü gerginliği, bir şey yapabildiğim için atlatmıştım. Ama boş kaldığımda korkularım geri döndü. Laputa'nın önünde büyük bir gece işi vardı. Ve yakında başlaması gerekiyordu. Bekle, kendime dedim. Uzun sürmeyecek. Ponyu, dükkanın karşısına inşa ettiğimiz kaba bir kulübede duruyordu. Başını sallayıp boğuk sesler çıkardığını duyabiliyordum. Labongo kenarındaki kurbağalar da öylece çığlık atıyordu. Kısa süre sonra başka bir ses geldiğini düşündüm. Dükkanın arkasında, at ayak sesleri ve dizginlerin tıkırtısı. Bir an sessizleşti. Sonra insan sesleri. Biniciler atları bir ağaca bağlamıştı. Ve yaklaşıyorlardı. Boş şişe elimde, tezgaha zarifçe yayıldım. Gözlerim kapının karesine sabitlendi. Mavi renkli geç alacakaranlığın parıltısı. Meydan karardı. Ve 2 adam içeri baktı. Colin tezgahın altından hırladı. Ama bir elimle boynunu tuttum. "Merhaba," dedim. "Siyah arkadaşım mı?" Ne kadar üzüldüm yaşlı adam. Ama viski bitti. Bu o Adılşemp'ti. Ve onu ters sallayarak aptal bir kıkırdama bıraktım. Laputa bir şey söyledi. Duyamadım. Henrik çirkin bir kahkaha attı. "Onu kesinlikle kontrol etmeliyiz," dedi. İkisi 1 dakika tartıştı. Sonra Laputa galip geldi. Kapı kapandı. Ve kilitte bıraktığım anahtar döndürüldü. Onlara tuvalette gidip işe koyulmaları için 5 dakika verdim. Sonra tuzağı açtım. Bodruma girdim ve diğer uca süründüm. Kısmen yükseltilmiş kapıdan bir ışık geliyordu. Şans eseri, geride bırakılmış eski tuğlalar vardı. Bunlardan bir ayak taburesi yaptım. Kapının yanına gelip dışarı bakabiliyordum. Fıçılarım sağlamdı. Ama bıraktığım boşluktan, 2 adamın üzerlerine oturduğunu görebiliyordum. Aralarına bir fener konmuştu. Henrik metal bir şişeden içiyordu.
Cebinden bir şey çıkardı. Ne olduğunu göremedim. Ve önce tuttu onu arkadaşına. Savaş ganimeti, dedi. Sikitolan'ın adamlarının ilk kanı dökmesine izin verdim. Cesaretlerini pekiştirmeleri gerekiyordu. Şimdi Umbuni'ninki kadar vahşiler. Laputa bir soru sordu. Hollandalılar, Koudu düzlüklerinde sığırlarıyla dışarıdaydılar. Adamım, hassas olmak işe yaramaz. Bu huysuzlar üzerine konuşabileceğini mi sanıyorsun? Eğer biz yapmasaydık, atlarının en iyisiyle Bergin üzerinden uyarı vermek için yola çıkmış olurlardı. Üstelik, Sikitolan'ın adamları kan görmeye ihtiyaç duyuyordu. Yaşlı domuz Koetze için kendi ellerimle yaptım. Bir kez köpekler üzerimeydi ve bir yaralanmayı asla unutmam. Laputa bunu onaylamamış olmalı. Çünkü Henriquez'in sesi yükseldi. Gösteriyi istediğin gibi yönet, diye bağırdı. Ama bir şeyler olursa beni suçlama. Aman tanrım, süt üzerinde bir devrim yapacağını mı sanıyorsun? Eğer iradem olsaydı, içeri girip sarhoş domuza bıçak satardım kapıda. Yeterince güvende, diye yanıtladı Laputa. Ona hayat şansı verdim. Ve o bana güldü. Eve dönüş yolunda çok uzağa gidemeyecek. Bu benim için hoş bir duyuydu. Ama kendimi neredeyse hiç düşünmedim. Sarı şeytanı öldüren bir öfke tutkusuyla boğulmuştum. Laputa ile kızgın değildim. Açık bir düşmandı, adil bir oyun oynuyordu. Ama parmaklarım Portekizli'ye ulaşmak için can atıyordu. O ihanetçiye, ırka ikiyüzlü hain olan o adama. Akrabalarıyla birlikte katledilmiş yatarken nazik eski dostlarımı düşündüm. Ve gözlerime öfke dolu sıcak gözyaşları doldu. Mükemmel aşk korkuyu dışarı atar. İncil şöyle der. Ama saygıyla söylemek gerekirse, mükemmel nefret de öyle. Güvenlik için değil, oyundan bir kralın fidyesini geri alırdım. Sadece Tanrı'nın bana Henrik ile hesaplaşma şansı vermesi için dua ettim. Sanırım kendi tutkumla meşgul olduğum için sohbetin bir kısmını kaçırmışım. Her neyse, bir dahaki dinlediğimde ikisi de planların içindeydi. Haritalar yayılmıştı. Laputa'nın narin işaret parmağı bir rota izliyordu. Kulaklarımı diktim. Sadece birkaç isim duyabiliyordum. Görünüşe göre ovalardı. Plain, Labongo ve Letaba'yı geçene kadar. Sonuncusunun geçidinin adını yakaladım sanırım. Dupre'nin drifti gibi geldi. Bundan sonra konuşma daha da netleşti. Çünkü Laputa açık sesle anlatıyordu. Kuvvet ormanı terk edecek. Guruut Vadisi'nden Berg'e tırmanacak. Letaba'da ilk durak Inaanda'nın Kır adı verilen bir yerde olacaktı. Burası zirvelerin arkasında yüksek veldin bir burnuydu. Volkberg ya da Bulut Dağları. Tüm bu isimler hafızama kazındı. Bu arada, dedi Laputa, Entabakaykonjva'da toplantı var, oraya varmak için 3 saat zorlu bir yolculuk. Entabakaykonjva neredeydi? Ruirand'ın yerel adı olmalıydı. Laputa'nın kutsal yerin Hollandaca adını kullanması pek olası değildi. Hiçbir şey unutulmadı. Adamlar kayalıkların altında toplanmıştır. Şefler ve büyük ındunalar yılan yerine girecekler. Kapıya dikkat edin. Sadece şifre bir adamı içeri geçirebilir. O kelime, Immanuel, yani, Tanrı bizimle. Peki, oraya vardığımızda ne olacak? Henrik gülerek sordu. Bize bir tür sihir mi atacaksın? Portekizli'nin umursamaz tonu ile Laputa'nın ciddi sesi arasında güçlü bir tezat vardı. Yılanın bekçisi kutsal yeri açacak. Ve Isetembisosami, halkımın lideri olarak, Unkulankulunun, Tanrımızın ve büyük ölülerin ruhlarının adıyla tasma takacağım. Ama yürüyüşü yakut kolye ile yönetmeyi önermiyorsun, dedi Henrik. Sesinde aniden bir heves belirdi. Laputa yine ciddi ve mesafeli konuştu. Sesi, zihni uzak bir ufka sabitlenmiş birinin sesiydi. Kral ilan olunduğumda, yılanı koruyucusuna geri veririm. Ve halkımı zafere götürene kadar, asla boynuma takmam. Anladım, dedi Henrik. Peki ya bahsettiğin arınma? Bunu daha önce kaçırmıştım. İçtenlikle dinledim. Kutsal yerde verdiğimiz yeminler, bizi Inaanda'nın kralına ulaşana kadar bağlar. O zamana kadar kan dökülmemeli. Et yenilmemeli. Bu, atalarımızın geleneği. Bence oldukça riskli bir iş üstlendin, dedi Henrik. 100 mil yol kat etmeyi teklif ediyorsun, ama darbe vurmamak için kendini bağlıyorsun. Kendini herhangi bir polis devriyelerin insafına bırakıyorsun. Devriye olmayacak, diye yanıtladı Laputa. Yürüyüşümüz gizli ve ölüm kadar hızlı. Hazırlıklarımı yaptım. Ama diyelim ki muhalefetle karşılaşırsanız, Portekizli ısrar etti. Kural devam ediyor mu? Bizi durdurmaya kalkarsa, ellerini ve ayaklarını bağlayıp yanımızda taşırız. Kaderleri, savaşta öldürülmüş olmalarından daha kötü olacak.
Anladım, dedi Henrik, dişlerinin arasından ıslık çalarak. Bu yemin meselesi bitmeden, geri dönüp o dükkan görevlisini halletsem iyi olmaz mı? Laputa başını salladı. Ciddi olur musun ve beni dinler misin? Vaktimiz yok. Zararsız aptallar için bıçak harcayacak vaktimiz yok. Entabakaykonjva'ya gitmeden önce senden güneydeki silahlanma rakamlarını almam gerekiyor. Geriye kalan tek şey bu. O rakamlar çok ilginç olurdu. Ama hiç duymadım. Ayaklarım tuğlaların üzerinde durmaktan sıkışıyordu. Ve yanlışlıkla onları hareket ettirdim. Tuğlalar tıkırtıyla düştü. Ve talihsizce, kaymaya başlayınca tuzağa tutundum. Bu, zayıf dayanağım için fazlaydı. Kapı büyük bir sesle çarptı. Dinleyici için güzel bir iş. Koridorda mümkün olduğunca sessizce koştum. Mağazaya tırmandım. Fıçılar arasında Laputa ve Henriquez'in sesini duyarken. Başardım. Colin'i boğarak havlamasını engelledim. Ama o lanet tuzak kapısını arkamdan kapamak için yetişemedim. Bir şey sıkışmıştı. Yarım ayak açık kalmıştı. İkisinin kapıya yaklaştığını duydum. Ve aklıma gelen en iyi şeyi yaptım. Colin'i tuzağın üzerinden çektim, üstüne yuvarlandım ve sarhoş bir uykudaymış gibi ağır bir şekilde horlamaya başladım. Anahtar çevrildi. Duvara bir fenerin parıltısı fırlatıldı. Köşelere doğru ışık süzüldü. "Tanrım, gitti," diye duydum Henriquez'i. Domuz dinliyordu ve şimdi kaçtı. "Çok uzağa kaçmaz," dedi Laputa. "O burada. Arkasına horluyor." Bu anlar, benim için en endişeli anlardı. Colin'in boynunu sıkıca tutuyordum. Ama zaman zaman bir hırlama çıkıyordu. Neyse ki, bu hırıltı horlamalarımla karıştı. Üzerime bir fener yandığını hissettim. İki adamın aşağıya, yarı açık tuzağa baktığını. Sanırım hayatımın en kötü dakikasıydı bu. Çünkü dediğim gibi, cesaretim eylemde o kadar kötü değil. Ama pasif bir oyunda, parmaklarımdan sızıyordu. "O yeterince güvende," dedi Laputa. Sonsuzluk gibi gelen bir süreden sonra. Gürültü sadece fıçılar arasındaki farelerdi. Yaratıcıma şükrettim. Diğer tuzak kapısını fark etmemişti. "Yine de onu daha güvenli hale getireyim," dedi Henrik. Laputa onu kolundan tuttu gibiydi. "Geri gel ve işe koyul," dedi. "Sana daha fazla cinayet almayacağımı söyledim." "Söylediğimi yapacaksınız, Bay Henrik." Cevabı alamadım. Ama ikisi dışarı çıktı. Ve kapıyı kilitledi. Okşardım öfkeli Colin'i. Ağrıyan yanla ayağa kalktım. O da kapağa basıyordu şaşkınlıkla. İkisi için kaybedecek zaman yoktu. Tuğfraklar yakında yola çıkacaktı. Ve ben onlardan önce olmalıydım. Pencereden bir ay ışınından daha iyi ışık yokken, cüzdanımdan bir yaprakta mesaj yazdım. Duyduğum planlardan bahsettim. Özellikle Letaba'da Dupre'nin driftinden bahsettim. Ruirand'ın mağarasının sırrını bulmak için oraya gideceğimi ekledim. Ve son bir cümlede, Arkal'dan Portekizli'nin hakkını göstermesini istedim. Hepsi buydu. Çünkü daha fazlası için zaman yoktu. Kağıdı dikkatlice yakasının altına bir iple bağladım. Köpeğin yakasına. Sonra, çok sessizce yan odadaki yatak odasına geçtim. Mağazanın tuvaletten en uzak noktasına. Yer ay ışığıyla doluydu. Pencere açıktı, öğleden sonra bıraktığım gibi. Olabildiğince yumuşak bir sesle Colin'i eşliğinden aşağı saldım. Ve peşinden tırmandım. Aceleyle paltomu bıraktım arkamda. Tabancam cebimde. Şimdi bir çek geldi. Atım ahırda ahırlanmıştı ve orası tuvaletti. Onu dışarı çıkarma sesi, kesinlikle Laputa'yı ve Henriquez'i kapıya getirecekti. O anda planlarımı neredeyse tamamen değiştirdim. Dışarı doğru sessizce geri dönüp iki adamı vurmayı düşündüm. Ama ikisini de almadan önce, biri ya da diğeri beni vuracaktı muhtemelen. Üstelik, Laputa'yı öldürmekten tuhaf bir tereddüt vardı içimde. Şimdi Arkal'ın neden cinayetten uzak durduğunu anlıyordum. Ve baş düşmanımız hakkında kendi görüşümü oluşturmaya başladım. Sonra çalılıkta bağlanmış atları hatırladım. Onlara mükemmel bir güvenle ulaşabilirdim. Dükkanın sonundan koşup çalılıklara girdim. Yumuşak çimenler üzerinde, adımımı köreltmek için. Orada, bir merula ağacına bağlanmış iki at vardı. Afrika'da gördüğüm en iyi yaratıklar. Daha iyisini seçtim. Afrikalı Bleof Schimmel ya da mavi roan tipi bir aygır. Hız ve dayanıklılığıyla ünlü. Dizginini daldan çıkarıp onu biraz Ruant yönünde, ormanın içine yönlendirdim. Sonra Colin ile konuştum. "Seninle evde," dedim. "Ev," yaşlı adam, sanki bir sessebeden aşağı koşuyormuş gibi. Köpek şaşkın görünüyordu. "Ev," dedim tekrar. "Batıya, Berg'e doğru." "Ev, sen kabalak." Ve sonra anladı. Düşük bir inleme çıkardı.
Bana azarlayıcı bir bakış attı ve mavi Ruan'a. Sonra döndü, başını eğdi ve büyük bir hareketle sabah bindiğim yolun üzerindeki çizgilere yola çıktı. Bir saniye sonra yerdeydim. Kuzeye doğru, cehennemle biniyordum.